Hepsinin kenarlarını kapattım. Hiç çatal bir şey kalmadı kenarlarında. Şu kısmının da düz olmasını istiyorum. Bunun düzlüğünü yapmak için arkadaşlar iki yol var. Birincisi şu kağıdımızı ortadan ikiye bölüyoruz. Bakın şunu şöyle katlıyorum. Şu vaziyette. Sonra bunu da aynı şekilde böyle katlıyorum. Bakın arkadaşlar, ikisini bu şekilde katladım. Şöyle yaparsam şu çirkinlik gözükür. Onun yerine şöyle yapıyorum. Bakın. Burası tamamıyla düz olacak. İki şey olarak. Ve sonra bunu şuradan içeriye sokacağım. Şöyle sokuldu bakın. Ve şöyle koyduğum zaman bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu ara kapandı. Bir tane daha yapıyorum. Bunu böyle katlıyorum. Bunu da böyle katlıyorum. Şöyle yaptığım zaman şuralar çirkin gözüküyor. Onun için şöyle katlıyorum. Şuraya şu vaziyette yerleştiriyorum. Buna değil, şuna. Çatalın açık olması lazım. Şöyle. Evet. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde tüm kenarları böylece tam düz olarak kapatmış olacağız. Şurayı da aynı şekilde yaptıktan sonra dikişe geçeceğim. Burasını burayı yaptım. Burayı da böyle yaptım. Şimdi artık dikişe geldi sıra. Dikişte arkadaşlar bildiğimiz yoldan dikiyoruz. İçli ve dışlı olarak da dikeceğiz. Önce şu alttan başlayalım. İpimi taktım. Ucunu düğümledim ve yaptıktan sonra şu uç kısmından arkadaşlar şu vaziyette iğnemi geçirerek buraya sıkıştırıyorum. Şöyle sıkıştı. Şimdi arkadaşlar bunları içli dışlı olarak dikeceğim. Şöyle tek tek hem içeriden hem dışarıdan. Şöyle. Evet. Bunlar böyle dursun. Tek tek zigzag olarak dikiyoruz arkadaşlar. İçeriden ve dışarıdan dikeceğiz. Şimdi şunu dikeceğim. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Bu vaziyette.
Buradan gireceğim. Evet. Evet, böyle dikeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çantanın iki tarafını da yaptım. Bu bir tarafı, bu da diğer tarafı. Şimdi bunların birleşmesi için şu yan taraflarına şöyle körük yapacağız. Bu biraz farklı olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar körüğü yapıyorum. Şu şekilde şöyle kağıtlarımı alıp şöyle içine geçiriyorum. Bakın. Bildiğimiz klasik takma şekli. Bir tane daha alıyorum arkadaşlar. Normalde biz bunu takarken ne yapıyorduk? Şu şekilde takıyorduk. Değil mi? Şu vaziyette takıyorduk. Şöyle. Şöyle takıyorduk. Bu sefer tam tersine şöyle tepeden aşağıya doğru takacağız. Şuradan aşağıya doğru. Burada ben bir kare oluşturacağım. Şöyle. Bakın. Şimdi bir tane daha alıyorum. Bu sefer şuradan şu ara boş bakın. Buradan yukarıya çıkacağım şöyle. Şöyle yukarıya doğru çıkacağız. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bir tane daha alıyorum. Bunu da şöyle takacağım. Evet. Bakın. Şimdi şu aralar açık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu sefer şöyle çıkacağım. Şuradan yukarıya. Bu şekilde arkadaşlar körüğün daha doğrusu çantanın üç tarafını kapatacak boyuta gelene kadar bu işlemimize devam edeceğiz. Daha sonra arkadaşlar bunu körüğü çantaya birleştirmeden önce şu boş alanları dikeceğiz. Bu şekilde böyle takarak buna devam edip gideceğiz. Sapım bitti. Şu aralarında açıklar var ya arkadaşlar. Bunları diktim buraya kadar. Şöyle dikiyorum. Şuradan şunu şöyle koyayım tarafa. Şuradan şu şekilde dışarıya çıkıyorum. Bunların aralarını dikmek lazım.
Bu körük olacak çünkü. Şuradan şöyle içeriye giriyorum tekrar. Bu aradan bakın, şu aradan şöyle daldığın zaman direkt buraya çıkarsınız. Şu vaziyette. Tamam. Ve şunun içinden şöyle ve buradan tekrar buraya. Evet, buradan tekrar şu aradan şu vaziyette çıkıyorsun. Bu uzunları dikmek kolay arkadaşlar. Bunu şuradan şöyle yapacağım. Bunu şuradan, bunu da şuradan şöyle içeriye sokacağız. Çantanın körüğünü bu şekilde dikmiş oldum. Evet arkadaşlar, köşeli çantamın ikinci bölümü de burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.